During the relentless Israel-Hamas war, any kind of existence in Gaza is becoming unbearable. A bulldozer moves Palestinian bodies by the dozen. More than 30,000 Palestinians have been killed since the conflict began. Insufficient fuel and no electricity. Hospital staff have suspended operations. Where relentless bombardment has now displaced 85% of the population. The humanitarian situation in northern Gaza is just so desperate. They literally starved to death in a place where they should have been safe. Where the Muslim holy month of Ramadan has begun with still no sign of a ceasefire. İsrail devleti ve Yahudi diasporası 10 yıllardır bir inkar histerisi içerisinde. IDF'in zulmünü belgeleyen birçok kanıta rağmen Siyonistlerin hükmünde Filistinlilerin ölümü bir tiyatro oyunundan ibaret. İsrail medyası hakikati olduğundan bambaşka bir şekilde resmediyor ve bu durum Filistinlilerin yaşadıklarını inkar eden Hollywood adındaki bir ideolojiden güç alıyor. Hollywood, Palestin ve Hollywood kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. Gazavut olarak da bilinen bu ideoloji, Filistinlilerin aslında ölmediğini, uluslararası kamuoyunun sempatisini toplamak amacıyla Batılı gazetecilerin de yardımını alarak yaşadıkları acıyı bir Hollywood filmindeki gibi sahnelediklerini öne sürüyor. Aslen bir komplo teorisi olarak ortaya çıkan bu fikir, zaman içerisinde geniş kitlelere yayılarak kamuoyunun odağını Filistinlilerin yaşadıklarından uzaklaştırmaya yardım etti. Ancak Hollywood'un yolculuğu henüz sona ermiş değil. Peki Hollywood nasıl oldu da Siyonistlerin şiddetini meşrulaştıracak güçlü bir silaha evrildi? Kültürel antropoloji ve medya çalışmaları uzmanı Rebecca Stein bu hususa dikkat çeken nadir akademisyenlerden biri. Stein, ekran görüntüleri İsrail ve Filistin'deki devlet şiddeti kamerada ve dijital militarizm, sosyal medya çağında İsrail'in işgali adlı kitaplarında Hollywood'un tarihini ve zaman içerisinde nasıl İsrail devletinin resmi olarak tanıdığı bir olguya dönüştüğünü açıklıyor. Fotoğraf, Nakba'nın ilk günlerinden beri Filistin'in aleyhine kullanılan bir medyumdu. Ama ikinci intifada ile birlikte dijital fotoğrafçılık halk arasında yaygınlaştıkça her şey değişti. Yurttaş gazeteciliğinin yükselişiyle birlikte paylaşılan fotoğraflar, Filistin'de yaşanan acı gerçekleri Birinci Dünya ülkelerine ifşa etti. Filistinliler hiçbir zaman güvenilir bir tanık olarak itibar görmemişti. Fakat gelişmiş ülkelerde yaşayan imtiyaz sahibi insanların tepkisi bir şeyleri değiştirebilecek güce sahipti. Ve bu yeni yüzyılın dönümünde görsel medya üzerine kurulmuş yeni siyaset normlarıyla birlikte İsrail'in en demokratik Orta Doğu ülkesi imajını korumak için yeni bir yöntem bulması gerekiyordu. Hollywood. Hollywood, 2000 yılında Amerikalı akademisyen Richard Landis'in esasen Muhammed el-Durra olayı için kullandığı aşağılayıcı bir terim. İkinci intifadanın henüz ikinci gününde 12 yaşındaki Muhammed el-Durra, İsrail birliklerinin açtığı ateşin ortasında kalarak babasının kollarında hayatını kaybetmişti. Fransız bir kanal için çalışan Filistinli gazeteci Talal Abu Rahma, Muhammed ve babasının maruz kaldığı saldırıyı kameraya kaydetti. Saldırının fotoğraf ve videoları işgal tarihi boyunca görülmemiş bir şekilde tüm dünya gazetelerine manşet oldu ve çok büyük çapta bir infial oluşturdu. IDF olaydan kısa bir süre sonra sorumluluğu üstlendi ve bunun çok üzgün oldukları feci bir hata olduğunu söyleyerek kamuoyu huzurunda özür diledi. Fakat Landis'e göre bu olay basit bir tiyatro oyunundan ibaretti. 2005 tarihli Hollywood, Filistin Kaynaklarına Göre adlı belgeselinde bilhassa Muhammed el-Durra olayı üzerinde durarak görüntülerin gerçekliğini irdeledi.
Belgeselinde sunduğu iddiaya göre düzenbaz Filistinliler dünya medyasını başarıyla manipüle edebilmiş ve İsrail devletiyle ordusunu adeta bir şeytan gibi tasvir etmişti. Landis'in belgeselini yayınladığı yıl IDF tutumunu değiştirerek ateş anında kameranın titremesi, hatta videonun aniden sona ermesi gibi bahanelerle cinayet iddiaları hakkındaki özrünü geri aldı ve sorumluluğu üstlenmekten imtina ettiğini açıkladı. Küçük Muhammed'in ölümü hakkındaki tartışmalar yıllar boyunca devam edecekti. Netanyahu 2012 yılında devlet bünyesinde bir araştırma komitesi kurarak El-Durra'nın hala hayatta olduğunu öne sürdü. Ana akım gazeteler aynı yıl Muhammed El-Durra aslında öldürülmeyen çocuk manşetleri atmış, El-Durra ailesi çocuklarının cesedini mezardan çıkarmak istese de bu savunmalar reddedilmişti. El-Durra olayı, İsrail'in Hollywood felsefesini benimseyerek suçlamaları reddetmeye başladığı ilk anlardan biriydi. Ki bu da hem devlet hem de halk arasında Filistin ölümlerinin inkar edilmeye başladığı bir değişimin yaşandığına işaret ediyordu. Muhammed El-Durra'nın katledilmesi üzerine son devlet raporu 2013 yılında yayınlandı. Dönemin başkanı Benjamin Netanyahu, tüm dünyanın seyrettiği videoların sahnelenmiş olduğunu öne sürerek görüntüleri yayınlayan Fransız kanalını terörizme, antisemitizme ve İsrail'i gayrimeşrulaştırma çabalarına ortam hazırlamakla suçladı. İsrail medyası da bu esnada sansasyonlar oluşturarak seyircilere herhangi bir görüntünün yalan olabileceği paranoyasını zerk etti. Hükümetin 2013'teki bu ekstrem tutumu, 2006 yılında İsrail ile Hizbullah arasında patlak veren Lübnan Savaşı'nın da meydana geldiği yıllar boyunca süren gerilimlerin ardından vuku bulmuştu. Ki bu çatışma, sahtekar Araplar diskurunun odak noktası haline gelmesine sebep oldu. Bazı İsrailli ve Amerikalı gazeteciler bu savaşa Photoshop savaşı olarak atıfta bulundu. Çünkü İsrail askerlerinin sivilleri öldürdüğünü açığa vuran bu görsellerin ya sahnelendiğine ya da dijital olarak manipüle edildiğine inanıyorlardı. Hollywood o yıllarda hala yeni bir olguydu fakat öne sürdüğü yöntemler halihazırda kullanılıyordu. İsrailliler, Lübnan Savaşı'nın mağlubiyetini savaş medyası üzerinde yeterince güçlü bir hakimiyet kuramamış olmalarını addettiler. Ordu bu yüzden 2008-2009 yıllarında Gazze'ye yaptığı saldırılarda daha radikal bir tutum benimsedi. İsrail ordusu uyguladığı şiddetin tüm dünyaya ifşa olması korkusuyla İsrail Anayasa Mahkemesi'nin kararına karşı gelerek hem yerli hem de yabancı gazetecilerin Gazze şeridine girişini engelledi. Bu girişimleri başarılı olmuş ve medya IDF'in cinayetlerini nadiren ekrana yansıtmıştı. Bu yüzden İsrail halkı hemen önlerinde yaşanan olaylara gittikçe daha çok yabancılaştı. İsrail ordusu 2012 yılında Gazze şeridine bir başka operasyon daha düzenlediğinde, İsrailliler ve Yahudi diasporasının dahil olduğu medya ortamı çok değişmişti. IDF, sosyal medya üzerindeki varlığını genişleterek Hollywood anlayışını öncesinden çok daha etkili bir şekilde yayabileceği bir siber ortam oluşturmuştu. Hem ana akım medya hem de sosyal medyada halka yapılan yayınlar sıradan insanlara yoğun bir hasbara perspektifi altında suç mahalleri incelemeyi öğretiyordu. Pedagojik müfredatları, ateş edilen bedenlerin yere hangi açıyla düştüğü, sıcak kanın etrafına nasıl yayıldığı, gerçek cesetlerin sahtesinden nasıl ayrıldığı, Photoshop vasıtasıyla görüntülerin nasıl manipüle edildiği gibi sayısız ve birçoğu asılsız bilgiler içeriyordu. Popüler bilimden beslenen siviller kendilerini bu alanda uzman zannetmeye başladılar ve medyadaki tüm görüntüleri hakkıyla analiz edebilecek nitelikte olduklarını düşündüler. Halka İsrail'in hastaneleri bombaladığı ve sivilleri katlettiği gibi suçlamaları nasıl çürütebilecekleri öğretildi. Öte yandan uluslararası medya, IDF'in acımasız operasyonları üzerine haber yapmaya devam ediyordu. Stein'ın da altını çizdiği gibi kanıtlar arttıkça Siyonistlerin paranoid histerisi de şiddetleniyor, kendilerine sunulan her şeyi öyle ya da böyle inkar edebileceklerini bile bile daha çok kanıt talep ediyorlardı. IDF'in zulmüne dair tarihin en iyi belgelenen görüntüleri bile hükümetin inkarlarına engel olmadı. Poured into Kamal Edwan Hospital, mostly women and children. The emergency room struggled to cope.
2014 yılındaki Gazze Savaşı'ndan hemen önce Bitunya'da her yıl düzenlenen Nakba eylemlerinde Nadim Nuvara ve Muhammed Abu Dahi adlı iki genç İsrail güçleri tarafından katledildi. Bu olay 3 saat boyunca birçok farklı açıdan belgelendi. 21 GB'lık görüntüler iki gencin silahsız ve hiçbir tehdit teşkil etmez halde yürürken öldürüldüğünü gösteriyordu. İsrailli İnsan Hakları Örgütü B'Tselem, eşi benzeri görülmemiş boyuttaki kanıtlara işaret ederek ordunun katliamı üstlenmesi gerektiğini savundu. Ancak yıllardır Hollywood propagandasına maruz kalan İsrail halkı bu kadar kolay ikna olmadı. Bilakis IDF'in şiddetini meşrulaştıracak bir savunma bulmak adına tüm görüntüler didik didik edildi ve yine bir yalan haber kampanyası başlatıldı. Bu kampanyanın önde gelen isimleri arasında Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanı gibi kıdemli bürokratlar da vardı. Barışçıl ordu personası bir kez daha ağır darbe alan IDF, savunmasını defalarca değiştirdi. İlk etapta sorumluluğu katiyen reddederek askerlerinin safi plastik mermiler kullandığını, ardındansa bu iki gencin eylemlerde şiddete başvurduğunu ve askerlerin nefsi müdafaa kapsamında ateş açtığını iddia etti. Son olarak da katilin aslında İsrailli değil, Filistinli olduğunu öne sürdü. Stein bu noktada zekice bir çıkarımda bulunuyor. Hollywood bir yandan maktullerin hiç öldürülmediğini iddia ederken bir yandan da kanıtların eksikliğine rağmen katillerin pek tabii Filistinliler olabileceğini öne sürüyordu. Hatta Netanyahu, Filistinlilerin olabildiğince ölü bedeni üst üste yığmaya çalıştığını ve onlar için ne kadar ölü o kadar iyi olduğunu söyleyecekti. Netanyahu, cinayetler üzerine açıklama yapan tek siyasetçi değildi. Hollywood, yarı resmi bir devlet politikası haline geldikçe daha fazla İsrailli devlet adamı bu konuda konuşmaya başladı. Savunma Bakanı Moshe Yaalon bu olay hakkında şunları söyledi. Olanları çarpıtmak için kurgulanan pek çok film gördüm. Bu filmi henüz seyretmedim ama sistemi biliyorum. Amerika'nın eski İsrail konsolosu Michael Oren, görüntülerde birçok tutarsızlık var. Biri göğsünden, biri sırtından vurulduğu iddia edilen iki gencin de yere aynı şekilde düştüğünü görüyoruz. İkisi de öne doğru düşüyor ki benzer çatışmalarda ölümün nasıl gerçekleştiği hakkında bildiklerimizle tutarlı değil. Görüntülerde İsrail güçleri ateş açıyor ama dikkatlice bakarsanız bu tüfeklerin namlusunda gerçek mühimmat için değil, plastik mermiler için kullanılan kovanlar bulunduğunu göreceksiniz dedi. Oren ayrıca daha sonra iddialarını değiştirecek ve tüm olayın bir tiyatrodan ibaret olduğunu, Filistinli aktörlerin görüntüler için ölü taklidi yaptığını ve aslında hiç kimsenin ölmediğini savunacaktı. Yıllar içerisinde gerçekleşen bütün bu olaylar, İsrail hükümetinin niyetinin hakikati ortaya çıkarmak olmadığını gösteriyor. Hükümet artık suçlamalara karşı tutarlı bir savunma dahi geliştirmek zorunda değildi. Çünkü Hollywood inancıyla gözleri boyanan İsrail halkının nezdinde Filistinlilerin Arap olması onlar için en büyük kanıttı. Çünkü Arapların sahtekarlığı hakikatin ta kendisiydi. ...2002 yılında yalan söylemek Arapların kültürel bir özelliğidir diyen eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'ı hatırlayın. Ana akım medyadaki aktif kuruluşların web sitelerine gelen "Arap'ın iyisi her zaman uydurur" veya "Araplar doğası gereği yalancıdır" gibi yüzlerce yorumu okuyabiliriz. Hükümetin resmi basın bürosunu yöneten Danny Seaman gibi hükümetle bağlantılı pek çok insanın köşe yazıları da bu durumu yansıtıyor. İsrail, Arap düşmanlığı ve İslamofobi gibi yıkıcı ideolojilerle apartheid rejimini besliyor ve Hollywood, IDF'in ırkçı politikalarını destekleyen güçlü bir silah. Hem İsrailli profesyonel gazeteciler hem de sivil halk, cesetlerin hesapladıkları şekillerde savrulmadığını bilhassa vurgulardı. Stein'a göre İsrailliler ölü bedenleri bile sahtekarlıkla suçladılar. Çünkü onlar Arap'tı ve Araplar her zaman yalan söylerdi. Have unfolded. Beginning at 3:30 GMT, Hamas started its military operation, firing thousands of rockets into Israel. Hamas announced the start of what it called Operation Al-Aqsa Flood. Growing threats of the Israel-Hamas war spreading
to a much wider conflict. The Israeli military ramping up airstrikes after announcing it was expanding its ground assault to the entire Gaza Strip. The combined death toll at the moment has topped 1,200, and that number is expected to rise. The Israeli defense minister ordering a siege on Gaza. Israel will not agree to a cessation of hostilities with Hamas after the horrific attacks of October 7th. Ve Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan savaş, ırkçı Hollywood anlatısına dair yeni bir dalganın siber alemde yayılmasına ve İsrail'in teknoparanoyasının yeniden hortlamasına sebep oldu. Logically Fact adlı haber doğrulama sitesi için çalışan Sam Dök'e göre, Ekim ayındaki Hollywood aramaları 2014 Gazze Savaşı'ndaki arama trendleriyle benzerlik gösteriyor. Dök, 2006 yılındaki Lübnan Savaşı'ndan beri bu terimin en çok kullanıldığı zaman diliminin bu iki olaya ait olduğunu, Hollywood'un bunlar gibi büyük çaplı çatışmalarla eş zamanlı olarak halk arasında bir furyaya dönüştüğünü dile getiriyor. Google Trends verilerinde de Hollywood terimine ait aramaların 2006, 2009, 2014 ve nihayet 2023 çatışmalarında zirveye ulaştığı görülüyor. Amerika, Hindistan ve İsrail bu terimin en çok kullanıldığı ülkeler ve önceki yıllarda olduğu gibi yine İsrailli önemli isimler bu iftiraları sosyal medyanın ve basının gündeminde tutmaya çalışıyor. Örneğin 7 Ekim'den bu yana en çok görüntülenen Hollywood iddialarından biri, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun eski dijital medya sorumlusu Hananya Naftali tarafından da paylaşıldı. Bu paylaşımda 2.3 milyon takipçisi olan Gazze'li fenomen Salah El-Cefaravi'nin bir kriz aktörü olduğu, hastanede çekilen yaralı fotoğraflarının sahnelendiği ve bir gün içerisinde mucizevi bir şekilde iyileştiği öne sürülüyordu. Fakat fotoğrafta Cefaravi'nin olduğu iddia edilen kişinin, İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki Nur Şems kampına düzenlediği saldırı sırasında bir bacağını kaybeden 16 yaşındaki Muhammed Zendik olduğu tespit edildi. Yine 7 Ekim'in ardından İsrail destekçisi sosyal medya kullanıcılarının su götürmez bir kanıt olarak paylaştığı bir videoda başörtülü bir kadın Arapça konuşarak bir aktörün kollarına sahte kan sürüyor. Fakat bu görüntüler gerçekten Gazze'de çekilmiş olsa da 2017 yılına ait bir TRT World programından alınmış. Ve videodaki kişi erkeklerin domine ettiği Filistin film endüstrisinde bir makyaj sanatçısı olarak hayalini gerçekleştiren Maryam Salah. Salah'ın görüntüleri İsrail yanlısı hesaplarda bağlam dışı paylaşılarak Filistinli kriz aktörler inancı pekiştiriliyor. God. روتين جماعتين لك حتهلك بمعركة تعامل الجز برودكشنز لأبير لسلم ولا أراقم بركبكت لأرحب بكوش أنا ما تجاهر صناعة كورس على إنترنت شلي أنا حنون المادة كورس أحلى بتاع البور بتزيري أحلى بتاع البور بتزود شلتي وأحلى بتاع البور. Sosyal medya fenomeni Aoife Cohen, korkunç saldırılar yüzünden çocuğunu kaybeden kadınlarla dalga geçtiği TikTok videoları yayınlayarak savaş enkazları arasında bulunan bebek cesetlerinin sahte olduğunu ileri sürdü. Gazze'deki insanlık krizinin gerçek dışı bir tiyatro olduğunu vurguluyor. Bazı İsrailliler yanı başlarında yaşanan soykırıma karşı insani duygularını yitirmiş durumda. Sistematik bir propaganda altında kalarak kendi devletinden kana susamışlığı öğrenen bu halk, tamamıyla hakikati gösteren kanıtlara bile en iyi ihtimalle duyarsız kalıyor. We still face an overall support in Israel for continuing the war. Most of the Israelis are not exposed to what you are exposed, systematically not by the media, voluntarily not by the media, and therefore it's much easier to support this war without having any moral doubts about the outcomes. Medyanın etrafını saran bu kalkanın kırılması çok güç. Böyle bir vaziyette İsrail'in şiddetini İsrail'den başka kim durdurabilir? Bir devletin tüm yayın kuruluşlarına, dolayısıyla da halkın tamamına zerk edilmiş bir inkar hali nasıl barışla sonuçlanabilir?
hakikat ötesi dünyada artık görmek inanmaya yetmiyor. İnsanlar gözleriyle değil, duygularıyla kanaat getiriyor. Bu yüzden İsrail'in tüm vatandaşlarını kalpleri taş kesilene kadar uyuşturması gerekiyor ve işte bu yüzden Hollywood denen bir inkar halini körüklüyor.